Selamlar trader ve trader adayları ya da konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar, ben Ceyhun. Bildiğiniz üzere yeni bir serimize başladık ve gerçekten çok heyecanlıyım. Sizlerle beraber olmak çok neşe veriyor bana. Hele bir de abone olup yorum yapıp beğeni attığın zaman çok daha mutlu oluyorum. Ve bundan dolayı sizler için bir şeyler üretmek ve bunları paylaşmak bana çok daha keyif veriyor. Konumuza dönecek olursak, grafik formasyonları ve price action eğitim serimizde sürekli duyacağınız kelimeler ise destek ve direnç noktaları. Bundan dolayı önce şu destek ve direnç noktaları nasıl bulunur onları bir anlatalım. Hadi o zaman uyarılarımızı yapalım ve başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ufacık da olsa zaten borsa sisteminin içine girdiyseniz her zaman destek ve direnç noktalarını duymuşsunuzdur. Acaba nedir bu? Ya da nasıl bulunur? Şimdi bu soru işaretlerine cevap bulma zamanı. Arkadaşlar, ben şimdi bunu size teknik olarak değil de daha basit bir dille anlatmaya çalışacağım. Daha anlaşılabilir olabileceğini düşünüyorum. Şimdi herhangi bir mum grafiğimizi açalım ve bir bakalım. Bu anlatacaklarım bütün mum grafiği olan pariteler için geçerlidir. Yani kripto parayla ilgileniyor olabilirsiniz ya da forex ile veya İstanbul borsasıyla veya dünya borsasıyla ilgileniyor olabilirsiniz. Bu anlatacaklarım hepsinde geçerlidir, merak etmeyin. Şimdi görüntümüzü aşağı alalım ve anlatmaya başlayalım. Burada görüldüğü üzere arkadaşlar, kırmızılı yeşilli mum grafiklerini görüyorsunuz. Yukarı aşağı zigzaglar var ve bazı yerlerde ise sağlam düşüş ve çıkışlar var. Biz destek noktamızı şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Destek noktamız neydi? Fiyatımız düşüşteyken tepki aldığı yer bize destek noktası veya seviyesi olduğunu belirtirdi. Burada görüldüğü üzere sert bir düşüş olmuş. Sanırım burada bir haber açıklanmış olmalı. Bundan dolayı ilgilendiğiniz pariteyle ilgili bir haber varsa anlık böyle tepkiler olabilir. Haber saatlerinde biraz dikkatli olmanız gerekir arkadaşlar. Burada bir haber yayınlanmış ve paritemiz düşmüş. Ve peki nereden tepki almış? O da buradan. Hatta burayı bir çizelim arkadaşlar. Çünkü düşüşten tepki aldığı yer burası. Bundan sonra bizim için destek olarak çalışacak demektir. Bakalım çalışmış mı? Zaten trade etmek de bu demektir arkadaşlar. Yani takip etmek. Takip edebilmek için de yeni hareketlerde yeni çizgiler kullanmamız gerekecektir. Ne demek istediğimi bu eğitim serimizin devamında göreceksiniz zaten. Şimdi çizgimizi fitilin en alt seviyesinden de çizebiliriz ya da mum kapanışı olduğu yerden de çizebiliriz arkadaşlar. Burada önemli olan sizin hassasiyetinizdir. Ya da genelde yapılan şudur arkadaşlar. Hem en düşük seviye olan fitilin altından çizelim hem de mum kapanışından bir çizelim bakalım. Evet, bu şekilde yapmanın avantajı şudur. Önümüzdeki dönemlerde fiyat bu çizgilerimize yaklaştığında bu iki çizgimizin ara noktasından bir yerden işleme girebiliriz demektir. Zaten ileriki zamanlara baktığımızda şu anda evet görüyoruz ki bu iki çizgimiz arasında değmiş ve tekrar seviyemiz destek olarak çalışıp fiyatımız yükselmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, aslında trade etme mantığını kavradıkça para kazanmanız da ne kadar kolaylaştığını anlayabiliyorsunuz. Bu her iki çizgimiz arasında değdiği noktadan işleme girsek zaten baya bir kar elde etmiş oluruz. Hatta şöyle yapalım. İleriki zamanlara daha da bakalım. Evet. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar hala destek çizgimiz nasıl çalışmış görüyorsunuz. İki çizgiyle bile ne kadar para kazandık şu anda mesela. Ve siz de bu eğitimlerden sonra kendi paranızı kendiniz kazanmaya başlayacaksınız ve bu işler sizin için çok kolay bir hal alacak. Buna emin olabilirsiniz. Tabii ki burada bir tane destek noktamız yok. Birçok var. Gelin hep birlikte destek noktası pratiği yapalım. Başlangıç yerimize gelelim ve diğer destek noktalarımızı da bulalım. Bakalım neler oluyor. Tekrar hatırlatmak gerekirse destek noktamızı nasıl buluyorduk? Düşüşten tepki aldığı yer bizim için destek olarak çalışıyordu. Burada birçok destek noktamız var. Bir bakalım. Evet, burada fiyat düşüyormuş, tepki almış. Burası ne olmuş? Destek olmuş. Ardından burası da bir destek. Evet, ardından burası da bir destek. Burası da burası da.
Yani bu şekilde birçok destek noktasını bulabiliriz. Ama siz ciddi karlar yakalamak istiyorsanız biraz mum grafiklerine geniş açıdan bakmanız gerekiyor. Yani büyük resimdeki destek noktaları ilk baştaki gibi çizdiğimizden bahsediyorum. Size daha çok karlar bırakabilir arkadaşlar. Daha yakınlaştırıp bakarsanız daha küçük karlarla vurkaç mantığıyla hareket etmeniz gerekecektir. İleriye dönük baktığınızda artık görüyoruz ki fiyatımız destek noktalarına çarpıp tekrar yukarı çıkmış. Ya da destek noktasını kırdığı yerlerde ne olmuş? Peki bu sefer bizim destek diye çizdiğimiz seviyeler direnç seviyeleri olarak çalışmaya başlamış. Fiyat buraya çarptığında artık aşağı yönelimler başlamış. O zaman ne yapalım? Bu çizgilerimizi silelim ve şimdi de direnç noktası nasıl bulunur ona bir bakalım. Bu da destek noktamızın tam tersiydi. Fiyatımız yükseliş aşamasındayken yukarıdan tepki aldığı seviyeye biz direnç seviyesi diyorduk. Peki mum grafiğimize baktığımızda burada güzel bir yükseliş görüyoruz. Tabii ki bu yükseliş devam ederken yukarıdan tepki aldığı noktamız neresi? Burası. Yani burası bakalım bizim için direnç noktası olmuş mu? Evet, burada da tekrar çizgilerimizi koyalım arkadaşlar. Destek noktasında mumlarımızın alt noktalarına bakıyorduk ama burası direnç noktası belirleyeceğimiz için bu sefer mumlarımızın üst seviyelerine bakacağız. Hatta az önceki gibi iki çizgi oluşturarak kendimiz için işleme girecek bir bant bölgesi oluşturalım. Buradaki mumumuzun üst fitilinin en yüksek seviyesine bir yatay çizgi çizelim arkadaşlar. Bir de yeşil mumun kapanış noktasına da bir yatay çizgi çizelim. Böylece işleme girecek giriş bantımızı oluşturalım. Şimdi bakalım arkadaşlar ne olmuş? Oluşturduğumuz bant ileriki zaman diliminde direnç bölgesi olarak çalışmaya devam etmiş. Bu tepede gördüğünüz üzere bant bölgesinden işleme girseydik tabii ki de sell işlem. Bu düşüşte çok güzel paralar kazanmıştık bile. Ama beni takip eden arkadaşlar bundan sonra bu tarz para kazanma fırsatlarını kaçırmayacaklar ve kimseye muhtaç olmayacaklar. Şimdi kafamıza daha da iyi oturması için direnç noktası pratiği yapalım. Bu sert düşüşten sonra tekrar fiyatımız bir yükselişe geçmiş ama tek mumluk, yani bu bir haber saati olabilir. Burada biraz zamana ihtiyacımız var. Mumların kendisini toplayarak bize net bir seviye sunması gerekiyor arkadaşlar. Onu da şöyle anlayabiliriz. Anlık reaksiyondan sonra mum boyutları küçülmeye başladığında kendisini toparlamaya çalışıyor demektir. Burada görüldüğü üzere artık mumlar küçülmüş ve kendisini toparlamaya başlamış. Ve hatta burada tepkimizi almışız. O zaman ne diyorduk? Burası da bizim için bir direnç noktası oldu. Hemen çizgimizi çiziyoruz. Evet, ileriye dönük baktığımızda görüyorsunuz ki arkadaşlar bir çizgiyle bile ne kadar para kazanabiliyoruz. Mesela sürekli neredeyse fiyatımız bu çizgiye çarpıp geri dönmüş ve her seferinde işleme giren arkadaşlara para bırakmış. Ve en sonunda bu çizgiyi kıramayarak daha da sert bir düşüş gelmiş. Burada eğer çizgimiz yukarı yönlü kırılsaydı ne olacaktı? Beni dinleyen arkadaşlar şimdi belli olacak arkadaşlar. Bakalım ne olacaktı? Hadi bakalım. Evet, bekliyorum. Daha da zamanımız var. Böyle böyle hem süresini de uzatırım. Evet, bekliyorum arkadaşlar. Ne olacaktı? Tabii ki de direnç seviyesi artık bizim için destek olarak çalışacaktı. Artık bu çizgimiz görevini yaptı, siliyorum. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Burada bakıyorum ki tekrar bir yükseliş var ve toparlamasını bekliyorum. Ve bu bölgeden tepki aldığı için hemen yatay çizgimizi çiziyorum. Ve direnç seviyemiz hayırlı uğurlu olsun dedikten sonra nerede para kazanırız bir bakıyorum. Ve fiyatımız tekrar burada direnç noktamıza gelmiş ve aşağı yönlü bir düşüşe tekrar geçerek bize yine ve yine para kazandırmış. Bu şekilde arkadaşlar destek ve direnç noktalarını umarım anlatabilmişimdir.
Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu eğitim serimizin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda en çok kazandıran formasyonları ve indikatörleri derleyip toparladığım e-kitabım çıktı arkadaşlar. Bu kitabın sizlere gerçekten çok faydalı ve yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Çok küçük fiyatlarla katıl butonu üzerinden temin edebilirsiniz. Açıklama bölümünden ise diğer teknik analiz videolarımıza ulaşabilir, günlük haber ve analizleri paylaştığımız ücretsiz Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, tabii ki bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi. Hoşçakalın arkadaşlar. Ceyhun söyledi, hadi karar verin. Hadi aklını kullan, bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi, dinlersen tüyolara ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.